Bir önceki videomuzda müziğin medyasının değişiminden söz etmiştik. Müziğin medyası kadar o medyayı çalan cihazların da bambaşka bir hikayesi var. Gramofon, plakçalar, kasetçalar ve CD çalar. Bu cihazların içinde neler olup bitiyor da bize sesi ulaştırıyorlar. Gelin bu yolculuğu biraz daha yakından, biraz da teknik detaylarıyla keşfedelim. Gramofonlar tamamen mekanik cihazlardı. Ses dalgaları diyaframa çarpıyor, diyaframa bağlı iğne titreşimleri dönen diskin yüzeyine kazıyordu. Dinleme sırasında aynı iğne bu çizgilerin üzerinden geçiyor ve titreşimler yeniden sese dönüşüyordu. Elektrik yok, hoparlör yok, ses tamamen o büyük boru, diğer adıyla huniden yükseliyordu. Bu yüzden ses çok doğal ama aynı zamanda düşük seviyedeydi. Plakçalar gramofonun mantığını alıp elektrikle güçlendirdi. Vinil plakların üzerinde spiral oluklar vardı. İğne bu oluklarda ilerlerken titreşim üretiyordu. İğnedeki titreşim manyetik kartuş sayesinde elektrik sinyaline çevriliyordu. Bu sinyal çok zayıf olduğundan bir ön amplifikatör yani preamp ile güçlendiriliyor. Ardından asıl amplifikatöre getiriliyor ve hoparlörden çok daha yüksek, temiz bir ses çıkıyordu. Elinize bir adet banknot alıp sivri kenarını dönen bir plaktaki oluklara değdirdiğinizde cılız da olsa müziği duyabiliyordunuz. Kaset çalar bambaşka bir teknolojiydi. Kasetin içindeki kahverengi bant demir oksit gibi manyetik parçalarla kaplıydı. Kayıt sırasında ses elektrik sinyaline çevrilip bu bant üzerine manyetik izler halinde işleniyordu. Çalma sırasında bant kafanın önünden geçerken bu manyetik değişimler tekrar elektrik sinyaline dönüşüyor, amplifikatörlerle güçlendirilip hoparlörden çıkıyordu. Kasetlerin en büyük yeniliklerinden biri stereo kayıt özelliğiydi. Yani sol ve sağ kanal ayrı ayrı işlenebiliyordu. Bu da daha geniş bir ses sahnesi demekti. Taşınabilirliği ve üzerine kayıt yapabilme özelliği eşsizdi ama bant zamanla bozuluyor, geri sarma derdi hiç bitmiyordu. CD çalarlarla birlikte işler dijitale geçti. CD'nin yüzeyinde mikroskobik çukurlar ve düz alanlar vardı. Lazer ışını bu yüzeye çarpıyor, yansıma farklarını okuyordu. Bu farklar aslında 0 ve 1'lerden oluşan dijital verilerdi. Cihazın içindeki dijital analog çevirici bu verileri yeniden ses dalgalarına çeviriyordu. Ardından sinyal amplifikatörden geçiyor, hoparlöre ulaşıyor ve optimal koşullarda neredeyse kusursuz bir ses çıkarıyordu. Kasetteki bant gürültüsü ya da plaktaki çıtırtılar burada yoktu. Ama CD'ler çiziklere çok hassastı. Ayrıca dosya boyutundan tasarruf etmek adına sıkıştırılmış müzik formatları sebebiyle alınan ses kalitesi her zaman tatmin edici olmayabiliyordu. İşte gramofonun tamamen mekanik büyüsünden CD çaların lazer teknolojisine uzanan yolculuk böyle. Her cihaz kendi döneminde bir devrim yarattı. Gramofon bize ilk kez sesi saklamayı öğretti. Plakçalar sesi büyüttü, genişletti. Kaset çalar müziği yanımızda taşıma imkanı oluşturdu. CD çalar ise dijitale giden kapıyı açtı. Bugün stream çağında yaşıyoruz ama bu dijital kolaylığın arkasında işte bu makinelerin uzun emeği var. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.